Herkese merhabalar. Ben Fevzi Erden. Farklı dünya lezzetlerini tatmak için çıkmış olduğum yolculukta bugün ben nereye geldim? Arjantin Buenos Aires'e geldim. Arjantin Buenos Aires dediğimiz zaman herkesin aklına iki şey gelir. Bir futbol, diğeri et. Ben bu yaştan sonra bu göbekle futbolla ilgilenmeyeceğime göre ne için geldim Arjantin'e? Et yemeye geldim. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden Arjantin Buenos Aires'te et ve yemek videomuzu başlatıyoruz. Ve yağ, bakın, ve şurası da yağ, et arasında pişiyor. Bunun yarısı burası yağ, burası bildiğimiz löp löp et. Bize afiyet olsun. Etin o son güzel kısmını yerken restoranda bir anda böyle yan masada 6 kişi vardı, bir anda ayağa kalktı. Dedim ne oluyor lan, bir et yiyoruz, yapmayın etmeyin ya, vurmayın falan dediler. Ulan ondan sonra o oradan sandalyeyi aldı, oradan masayı aldı, birbirine tam böyle vuracakken arkamda görmüş olduğumuz cadde normal bir caddeden ayıran bir özelliği var. Bu caddenin özelliği dünyanın en geniş caddesi diye geçiyor. 9. Avenue'da, yani 9. cadde diye Arjantin'in merkezinde bu caddeyi görebilirsiniz. Bu caddenin en önemli özelliği bir ucundan diğer ucuna tam 150 metre uzunluğunda ve atlarken, geçerken ışıklardan mutlaka geçmek zorundasınız. Sizinle birlikte deniyoruz. Ben yetişemedim, korktum ama yani şöyle bir şey, bir seferde tam karşıdan karşıya geçmeniz çok ama çok zor. Yani 2 seferde de geçebilirsiniz. Bazen yoğun olduğu zaman 3 kez beklediğiniz de oluyor. Şu anda biraz böyle öğlen saati 2 ile 3 arası olduğu için biraz şeylik var. Şimdi tekrar ışığın yanmasını bekleyeceğiz ve karşıya geçeceğiz. Şöyle bir şey düşünün, Türkiye'desiniz, yolun karşısındayım, Recep abi diyorsun, Mehmet abi diyorsun, yolun karşısı gelmiyor. Yolun karşısı 150 metre, bakın. Dikkat edin, 150 metre. Yine ışık bekliyoruz. Türklük yapı bu ışık beklemeden geçeyim mi bu caddede? Yer mi? Yok, boş ver abi, riske gerek yok. Abi Arjantin var ya, yani insanı mutlu ediyor çünkü insanları çok neşeli ve insanları böyle çok heyecanlı, enerjik bir insan. Böyle sokak ortasında 70 yaşında bir kadını dans ettiğini de görebilirsiniz. Böyle ya, böyle kıpır kıpır insanlar denir ya. Arjantin bence böyle bir ülke. O anlamda Arjantin'de şu anda olduğum için böyle kendimi bir heyecanlı hissediyorum. Bir anda zayıfladım gibi. Şu anda ışık tekrar durdu. Gel kamerama. Bakın, size anlatmıştım. Yeşil ışık yok. Yayalar için beyaz ışık var. Karşıya geçmeye devam ediyor. Geçerdim ama zorlamayayım. Yani son bir tane kaldı. Ya abi, bir caddeden karşıdan karşıya geçerken 2 defa ışık değişiyor. Üçüncüsü biraz benim tembelliğim. Biraz orada da yoruldum ama kusura bakmayın. Bekliyoruz. Ha, bu arada da şu bilgiyi de vereyim. Kameraman şöyle bir dön. Aynı bizim Türkiye'deki gibi bu caddenin ortasında Arjantin'in bir ucundan bir ucuna giden metrobüsler var. Metrobüs diye geçiyor aynı şekilde. Bu otobüslerle de Arjantin'in bir ucundan bir ucuna gidebiliyorsunuz. Arjantin'de bilet fiyatları da 650 peso diye geçiyor. Yani yarım dolardan biraz fazla.
Onu da bilginiz olsun. Ama kart alırsanız kartla bir tık daha ucuz olabilir. Arjantin'i yaya olarak gezmek isterseniz, biz tabii ki hep lüks arabalarla geziyoruz ama yaya olarak gezmek isterseniz de bu şekilde otobüsleri de değerlendirebilirsiniz. Arjantin'in ara sokaklarında Buenos Aires'in mutlaka bir otobüs durağına ve boş otobüse denk gelebilirsiniz. Işık durdu, geçiyoruz karşıya. Bayağı iyi koymuştum ha. Burada da karşıya geçerdim. Hızlı bir şekilde şunu söyleyeyim. Buenos Aires'in her köşesinde şu arkamda gördüğünüz polisleri de görebilirsiniz. O nedenle ülke olarak güvenlikli bir ülke. Hemen karşıya geçiyorum. Abi bir düşünün. Bir caddenin ucundan diğer bir caddenin ucuna geçinceye kadar ciddi anlamda ülke hakkında bayağı bir bilgi verdim. Bence beğenin, takip edin ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu cadde Türkiye'de olsa neler olur? İşin kötü tarafı şimdi bir de bu yolun karşısına geçmek var. Hadi bakalım. Arjantin'de irili ufaklı restoranlarda et yemeye devam ediyoruz. Yine farklı bir restoranda Vasio diye böyle kemiksiz bir et var. Onu söyledik. Şimdi biz bu etin tadına bakıyoruz. Arjantin'de et obur olmak üzereyiz. Arjantinliler genellikle az pişmiş ile orta pişmiş et seviyorlar. Siz bir Türk olarak veya nereli olursanız olsun eğer iyi pişmiş seviyorsanız mutlaka ama mutlaka iyi pişmiş olmasını belirtmeniz gerekiyor. Değilse hiçbir şey söylemezseniz az pişmiş veya orta pişmiş olarak getiriyorlar. Size herhangi bir şekilde soru sormuyorlar. En azından denemiş olduğum 2 restoranda böyle. Ben Arjantin'de et yemeye devam ediyorum. Arjantin'de fazla et yemekten, fazla et yüklemekten böyle spor tarzı bir sistem yapmışlar. Buradan bu şekilde dönerek geri dönüşüm olarak plastik şişeleri sıkıştırıyor, presliyorlar. Biz de buna Arjantin'de destek olacağız. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Geri dönüşüme bayağı hizmet ettik. Hadi gel yemek yiyelim. Arjantin'de yine et yemeye devam ediyoruz. Hatırlarsanız ben Milanesa Napolitana diye böyle şinitsel dana etli bir şey denemiştim. Hemen fotoğrafını yukarıda bir yere veriyorum. Yukarıda görürsünüz. Şimdi aynı tarz ama bu sefer jambonlu ve üzerine peynir eriterek yapılan bir şey. Onu deneyeceğiz. Yanında patatesi var. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden hemen tadına bakıyorum. Arjantin yemeklerine, Arjantin etlerine yavaş yavaş alışmaya başladım. Kişisel olarak ben biraz kavurmacıyımdır. Böyle biftek tarzı, böyle sade et olanı ne kebapta, ne ızgarada, ne mangalda sevmeyenim. Biraz tavukçu ve kavurmacıyımdır, yumuşak etçiyimdir, kuzucuyumdur, koyuncuyumdur, koyun etini severim. Ama Arjantin'de yavaş yavaş etleri yedikçe etin tadını almaya, etin farkını almaya başladım. Farklı restoranlarda Arjantin'de et yemeye devam edeceğiz. Takipte kalın. Aires hakkında size şöyle bir bilgi vereyim. Bayrağındaki mavilik ve beyazlık, gökyüzündeki maviliği ve beyazlığı ve içerisinde bulunan güneş de gökyüzündeki o sonsuz güneş gibi bir anlam ifade ediyor. Arjantin yaklaşık nüfus olarak 40 milyon kişiyi sınırlar içerisinde barındırıyor ve Güney Amerika dahil dünyanın 8. büyük ülkesi gibi düşünebilirsiniz. Arjantin'de farklı bir restoranda yine yemek yemeye devam ediyoruz. Bugün et yemiyoruz. Bugün yine farklı bir restoranda pizza yiyoruz. Kentucky diye Buenos Aires'in farklı yerlerinde şubesi olan ama olabildikçe böyle otantik olan bir restoranda
kendimize bugün Napolitan pizza sipariş ettik. Hızlı bir şekilde hemen tadına bakıyoruz. Kentucky Pizza çok böyle tarihi bir pizzacı. 1942 yılında açılmış olmasına rağmen böyle çok fazla şubeleşmiş ve eski böyle bir tarihi dokusunu kaybetmemiş. Ama bizim o diğer yediğimiz Guerrin pizzadaki hamurun kalitesini biz Kentucky Pizza'da bulamadık. Eğer günün birinde Arjantin, Buenos Aires'e gelirseniz bu iki pizzacı arasındaki farkı siz de görebilirsinizdir diye düşünüyorum. Bence hamuruna biraz özen gösterip biraz daha böyle mayalarlarsa bence çok güzel olur diye düşünüyorum. Ama malzemenin bolluğu ve kalitesi bu Guerrin pizzayı aratmıyor. Kentucky Pizza'da pizza keyfimiz devam ediyor. Para ti, clásico o de leche clásico? Klasiko. English? Sí. You like it? Nice. Karamel. Yes, like caramel. Şimdi bilinçli olarak markete gelip bu ürünü size göstermek istedim. Bu dulce de leche. Leche zaten süt demek. Dulce. Böyle bizim süt reçeli gibi düşünebilirsiniz ama Arjantin'de hangi pastaneye giderseniz gidin, hangi dondurmacıya giderseniz gidin, sos olarak, tatlı sos olarak mutlaka bu dulce de leche'yi kullanıyorlar. Size de bunun anlatmak istedim. Yine yol kenarında bir yerde denk gelirse ben size bunun tadını da yapacağım. Ama şunu bilin, bizim süt reçeliyle birebir aynısı Arjantin, Buenos Aires'te veya Arjantin'de herkes bu tatlının, bu dulce de leche'nin, bu süt reçelinin hastası. Ticaret yapacaklara duyurulur. Arjantin, Buenos Aires'te yemek maceramız devam ediyor. Et yemeklerine ara veriyoruz. Böyle bir restoranın önünden geçerken bir tart gördüm. Burada sabah kahvaltılarında madaluna ve empanadayı satan dükkanlarda her zaman küçük küçük mini tartları görebiliyorsunuz. Bunu da bir ara denerim derken bir restoranın önünden geçerken böyle bir sebzeli bir tarta denk geldim. Şimdi hemen onun siparişini verdim. Onu yiyeceğim. Heyecanla Arjantin, Buenos Aires'te yemeğimi bekliyorum. Ya bir peynire içerisine ne atarsanız atın güzel durmayacak bir şey var mı abi? Şöyle bir şey düşünün. Domates çorbasını düşünün. Domates çorbasına bu kaşar peynirini attığınız zamanki tadıyla atmadığınız zamanki tadı arasındaki farkını anlatmama gerek yok galiba. Arjantin, Buenos Aires'te bu güzel kabaklı, peynirli kişi yemeye, tartı yemeye devam ediyorum. Arjantin, Buenos Aires'te yemek maceramız devam edecek. Şimdi şöyle bir durum var. Siz karşıdan karşıya geçmek için Türkiye'deki gibi yeşil ışığı beklerseniz yanılırsınız. Dünyanın her yerinde 3 yeşil ışık var. Arjantin'de 4 ışık var. Siz yaya olarak geçmek isterseniz size yeşil değil beyaz ışık yanıyor. Bunu da Arjantin'e gelirseniz atlamayın. Yol bitmeden ben karşıya geçiyorum. Geçtik. Şu anda kırmızıya döndük. Ama beyaz ışık olayını Arjantin, Buenos Aires'te atlamayın. Şimdi Arjantin'de görüntü olarak pek anlatamam ama şunu anlatmak istiyorum. Şehrin merkezindeki büyük caddeler haricinde ara caddelerin hiçbirinde iki şerit olarak araç kullanamazsınız. Yani bir geliş bir gidiş olarak araç kullanamazsınız. Hep tek yön olarak bir yerlere gidiyorsunuzdur ve tekrar geleceğiniz noktaya gelmek için uzaklardan dönüp gelmeniz gerekir. Bunu görüntü olarak anlatamayabilirim ama Arjantin'e geldiğiniz zaman bu ayrımı mutlaka Buenos Aires'te görürsünüz. Yani bir sokak düşünün. Bu sadece ana caddelerden bahsetmiyorum.
Mahallenizdeki sokakları düşünün. Mahallenizdeki bir sokağı düşünün. Oranın bile tek yön olduğunu düşünün. Arjantin, Buenos Aires'te arka sokaklarda trafik her zaman tek şeritten akar. Bu bizim çok ilgincimize gitti. Sizinle de paylaşmak istedik. Arjantin, Buenos Aires'te güneşli, rüzgarlı, gölgeli bir havada yemek maceramız devam ediyor. Arjantin'de, farklı yerlerde, farklı et restoranlarında, böyle herkesin sevdiği ve övdüğü küçük butik et restoranlarında farklı farklı et yemeklerini yemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere ben bir önceki yerde başka bir restoranda Vasillo diye dediğimiz biftek tarzı bir et yemiştim. Şimdi de size iki tane farklı Arjantinlilerin sürekli yediği et yemeğini göstermeye çalışacağım. Bunlardan biri kemikli ve yağlı asado, biri de bifado chorizo diye böyle biftek ve yağlı tarzı bir et var. Şu anda etlerimiz pişiyor. Biz heyecanlıyız. Vakit kaybetmeden hemen masama geçip siparişimi verip etimi bekliyorum. Bu şekilde parisha diye böyle bizim mangal tarzı yerler var. Usta burada pişiriyor. Bu mangalı sizin masanıza getiriyor ve siz masanızda yiyorsunuz. Ama sadece bunun içerisinde aynı anda inek eti gibi domuz eti de olduğu için biz domuz eti yemediğimiz için tercih etmiyoruz. O nedenle biz sadece inek etinden olan modelleri, yani inek etinden olan yemekleri tercih ediyoruz. Ama geldiğiniz zaman siz de eğer yiyorsanız bu parişadan mutlaka tercih edebilirsiniz. Bildiğiniz evde haftada bir pazar günleri yaptığınız mangalı adamlar istediğiniz restoranda, istediğiniz anda sizin masanıza getiriyorlar. Arjantin et anlamında bayağı bir seviye atlamış durumda. Arjantin'de çoğu restoranda, hangi restoranta giderseniz gidin, et yemeğinden öncesinde mutlaka bir Türk insanının Türk damak zevkine iyi gelecek sosları bulabilirsiniz. Bunlardan biri böyle domates, soğan ince ince doğranmış, biraz yağlı. Yanında böyle bizim acı sos gibi diyebileceğimiz acı sos. Bir de pesto sosu, böyle etin yanında isterseniz eti tatlandırmak için de tercih edebilirsiniz. Ekmek geldiği zaman da ekmeğe banıp rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ama bizim canımız hala o kadar fazla yememize rağmen et istiyor, et çekiyor. Şimdi söylediğimiz iki farklı et geldi. Şu görmüş olduğunuz biftek chorizo diye geçiyor. Yani bizim biftek tarzı. Bu gördüğünüzde kemikli asado diye geçiyor. Hemen bu biftekler ve chorizo'nun tadına bakmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi Vasillo'dan biraz ayıran, bakın şöyle yağ görüyorsunuz. Bu şekilde yağlı. Şimdi hemen şuradan etin orta pişmiş veya az pişmiş sevenler için bifede chorizo veya vasillo'yu şiddetle tavsiye edebilirim. O eti de iyi pişmiş olarak isteyebilirsiniz. Bu biraz orta pişmiş ama asıl eğer iyi pişmiş olarak bir et seviyorsanız size asado'yu tavsiye ederim. Şimdi hemen asadonun da tadına bakıyorum. Bu bir Türk insanı olarak ciddi anlamda gördüğünüz gibi yağlı, kenarları böyle kaburganın yağı olduğu için çok seveceksiniz. Sınırsız et yediğimiz restoranda da siz bunu çok kez gördünüz. Burada da ayrıyeten dikkatlice üzerine basmak istedim. Asado Türk halkının bence hayır diyemeyeceği çok güzel et çeşitlerinden bir tanesi. Hemen bakın asado'daki etin ve yağın tadını göstermek için size bir ayrıntıyı göstermek istiyorum. Kameraman yaklaş lütfen. Gördüğünüz gibi burası etin komple yağı. Bakın ve şurası da yağ. Et arasında pişiyor ve şunlar da kemikler. Şu şekilde İşin şu kısmı yağ, şu kısmı da lokum gibi et. Bu nasıl olur?
Bu nasıl, iyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama ben yemeye devam ediyorum. Bunun yarısı burası ya, burası bildiğimiz löp löp et. Bize afiyet olsun. Tam etin tadını aldık. Yağıyla birlikte etin o son güzel kısmını yerken restoranda bir anda böyle yan masada 6 kişi vardı. Bir anda ayağa kalktı. Dedim ne oluyor lan, bir et yiyoruz, yapmayın etmeyin ya, vurmayın falan dedim ben. Ulan ondan sonra o oradan sandalyeyi aldı, oradan masayı aldı, birbirine tam böyle vuracakken dedim bir durun, ne oluyor falan. Şaka bir tarafa, adamın karşı tarafta dükkan, lokantanın karşısında adamın arabasını çekiyorlarmış. Millet ondan ayaklanmış. Sonra neyse ben etimi yedim. Hesabımı ödedim. Hesapta başka bir kız vardı. Et performans olarak, fiyat olarak bence inanılmaz derecede güzeldi. Fiyatını hemen buraya yazıyorum. Bu iki et tabağının fiyatı ne kadar? Hemen aşağıda görüyorsunuz. Arjantin'de çok güzel yerlerde çok güzel etler yedim. Bana bu yolculukta, bu lezzet yolculuğunda hizmet ettiğin için binlerce kez teşekkürler Arjantin. Şimdi yeni ülkeler için, yeni lezzet durakları için rota belirlemeye başlamak üzereyiz. Kendinize çok iyi bakın. Fevzi Erdem, Arjantin, Buenos Aires'ten herkese sevgiler, saygılar.